Herkese merhabalar. Sizlerle bugün Efe yeleği, diğer adıyla ata yeleği çalışmamız var. Benim daha önceden olan yeleğim. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdiki yapacağımız ise bundan biraz farklı olarak papyonlu yelek yapacağız. Evet, şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar, yeleğimizin iplerini göstermek istiyorum sizlere. Beyaz ve mavi bebe yünü kullanıyorum ben. Tığ olarak ise 3 numara tığ kullanacağım. Evet, hadi bakalım. Şimdi yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle ön kısmından başlayacağız. Beyaz rengi kullanacağım bunun için. Evet, bir çift olarak başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde ilmeğimizi attığım için bir çift oluşmuş oldu. Hemen düğüm yapalım. Evet. Birinci ilmeğimizi alıyoruz. Milbaşı aldık. İkinci ilmeğimizi örüyoruz burada düz olarak. Evet, bir çifti. Şimdi 3 tane tek oldu arkadaşlar. Bir tane çoğaltma yaptığımız için. Tekrar ipimizi ön yüze alıyoruz. En baştakini direkt alıyorum arkadaşlar. Örgü yapmadan. Örgümüzün düz çıkması adına. Evet, çoğaltma yapmıştık burada. Düz olarak örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimizi de yine düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar ön yüze aldık ipimizi. En baştakini boş bir şekilde alıyoruz. Tekrar birinciden sonra milbaşı aldık. Çoğaltma yapıyoruz yani burada yine. Gördüğünüz gibi son bir tane kala yine milbaşı alıyoruz. Çoğaltma yaparak bu şekilde. Bir sırada çoğaltma yapıyoruz. Bir sonraki sırada da düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet, burada yine düz olarak alıyoruz. Milbaşı aldık. Pardon, burada çoğaltma yapmıyoruz. Örgümüzü yapıyoruz haroşa olarak. Şimdi burada çoğaltma yapacağız yine. En baştan bir ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. Milbaşı doladık. Burada son bir tane kalaya örgümüzü yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi son bir ilmek kaldı. Burada yine milbaşı doladık. Onu da örüyoruz bu şekilde. Şimdi burada haroşemizi yapacağız yine. En başları örmek biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde birkaç sıra örelim arkadaşlar. Modelimiz daha iyi ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, yeleğimizin uç kısmını ben birkaç sıra ördüm. İlk gösterdiğim gibi yapıyoruz arkadaşlar. En baştakini boş olarak alıyoruz. Bir alt sırada çoğaltma yapmışız. Onu haroşa olarak ön yüzden örüyoruz. Toplamda 41 ilmek, tekli olarak 41 ilmek oluncaya kadar haroşa örüyoruz burada. Gördüğünüz gibi yeleğimizin uç kısmı belirginleşti. Bu şekilde 41 ilmeğe kadar devam edelim arkadaşlar. Sanırım benim 41 ilmeğim oldu.
Sizle birlikte sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 ilmek olmuş tamamen arkadaşlar. Burada bitirmiş oldum. Şimdi ise arkadaşlar normal yeleğimizin ön kısmına başlayacağız. Uç kısmını bitirdik. Baştaki ilmeğimizi yine boşta alıyoruz örmeden. Daha sonra bütün ilmeklerimizi ön yüzünden haroşa örüyoruz. Gördüğünüz gibi düz örgüyle bu şekilde şöyle yakından göstereyim. Haroşenin her birinde gördüğünüz gibi çentikler var arkadaşlar. Düz olarak toplamda 5 tane çentik öreceğiz buraya. Ondan sonra ilik açacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Birinci sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Son ilmeğimize kadar haroşemizi ördük. Sonuncuyu da işliyoruz gördüğünüz gibi. Geri döndük. İpimizi yine ön kısma alıyoruz. Ve en baştakini gördüğünüz gibi işlemeden direktmen diğer milimize aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi düz olarak bu şekilde toplamda 5 çentik örelim arkadaşlar. Düz olarak burada toplamda 5 çentik haroşa ördük arkadaşlar. Şimdi ise ilik açacağız. En baştaki ilmeğimizi örmeden yine düz olarak alıyoruz. İkinciyi normal örüyoruz. Toplamda bir çift örmüş olduk burada. Mil başı alıyoruz. Yani bir çoğaltıyoruz. Bir kesiyoruz burada. Daha sonrasında yine haroşa yaparak devam edeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir açıklık oldu zaten. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Geri dönüşte de ilik kısmını göstereceğim tekrardan sizlere. Evet, geri dönüş aldık şimdi. İlik kısmına doğru örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir çoğaltma işlemi yapmıştık. Onun üzerinde yine normal örgümüzü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi eleğimiz açılmış oldu. Geri dönüş yaptık. Yine en baştakini örmeden alıyoruz. Haroşa olarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iliğimizi açmış olduk. Burada arkadaşlar demiştim size 5 çentikten sonra ilik açacağız diye. Burada ise şimdi 10 çentikten sonra ikinci iliğimizi açacağız. Yeleğimde ben toplamda 1, 2, 3 tane ilik yaptım arkadaşlar. Şu aralık ise toplamda 10 tane çentik koyacağız. Gördüğünüz gibi 10 çentik aralıklarla 3 tane iliğimizi yaptık. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çentik sonrasında ise şimdi koltuk altı kesimini göstereceğim sizlere.
Evet. En başlangıçta arkadaşlar toplamda 3 tane kesme işlemi yapacağız. Bir tane kestik. İlmeğimizi yine aynı tığa takıyoruz. 2 tane kestik. Tekrar burada olan tığımızı diğer tığa aktarıyoruz. Ve üçüncüyü kestik. Buradan sonrası tekrar yine örgümüze devam ediyoruz. Haroşa olarak gidip tekrar geri dönelim arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradaki kesme işlemimizi göstereceğim sizlere. Birincide 3 tane kesme işlemi yapmıştık. Bunda ise 2'ye düşürüyoruz. 2 ilmeğimizi aynı anda alıp örüyoruz. Bu ilmeğimizi tekrar karşı tığa aktarıyoruz. Bir kestik. Ve 2 kesme işlemi yaptık. Buradan sonrası yine haroşemizi öreceğiz. Son kesme işlemini yapmadan önce gördüğünüz gibi bu tarafta kesme işlemi yapmıştık. 3-2 kesme yaptık. Bu tarafa geldiğimizde ise 3. iliğimizden sonra 10 tane çentik dolmuş oldu arkadaşlar. Sonuncu yani 4. iliğimizi açacağız burada. Baştan bir çiftimizi örüyorduk. Birini boşta aldık yine. İkinciyi ördük. Mil başı doluyoruz. Ve 2 tanesini birden kesiyoruz burada. Daha sonrasında ise yine haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Son kesme yerine geldik. Gördüğünüz gibi 3, 2 ve burada da bir tane kesme işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar haroşaya devam edeceğiz burada. Toplamda 6 çentik yapacağız yine. Daha sonrasında da yaka kesimini göstereceğim sizlere. Haroşa olarak gördüğünüz gibi 6 çentik yaptık burada. Şimdi yaka kesimini göstereceğim. En baştaki ilmeğimizi boş olarak alıyoruz. Ve burada bir tane kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında örgümüze devam edelim. Yakamızın kesme işlemini bitirdim ben. Birer tane keserek toplamda 10 sıra ördüm arkadaşlar. 10 sıradan sonra ise düz haroşa olarak 9 sıra kadar örgü yapalım. Yaka oyuntumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar toplamda 9 çentik olarak düz çıktık burayı. Şimdi ise kesme işlemini göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi ikisini bir örüyoruz. Buradaki ilmeğimizi tekrar karşıya alıyoruz. Tekrardan ikili olarak kesme işlemi yapıyoruz. Tekrar buradaki ilmeğimizi karşıya aktarıyoruz. Yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi kesme işlemimiz oluşmaya başladı. Evet, bu şekilde kapatalım örgümüzü. Sıra sonuna kadar kesme işlemi yaparak kapattım ben omuz kısmını. Ön kısmımızın bir tarafı hazır oldu arkadaşlar. Şimdi diğer kısmı için de yine aynı şekilde buradaki
sayıları da aynı ölçüde diğer karşı kısmında yapalım. Yeleğimizin arka parçasını başlayacağız şimdi. Mavi renkte ipimi kullanacağım ben burada. Önleri beyaz yapmıştık. Evet, 33 çiftle başlayacağız. 1-2 yaş için uygun bir rakam. Evet, bir çiftimiz oluşmuş oldu burada. Bu şekilde ilmeklerimizi oluşturuyoruz. ...33 çiftimizi yaptık. Üzerine ise haroşeler kuracağız yine. En baştakine boş olarak alıyoruz arkadaşlar. Hemen yan kısmındakine haroşeler yapacağız yine burada. Ön yüzden örerek, evet, bu şekilde evet, ben bu şekilde birkaç sıra öreceğim arkadaşlar. Yeleğimizin arka parçasını kol altına kadar ördük. Ön parçasını tutarak arkadaşlar aynı yere gelmesini sağlayalım, kol altını aşağıda ya da yukarıda kalmasın. Buradaki kesme işlemimi göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle birinci sıramızda 3 tane kesme işlemi yapacağız. Birinciyi yaptık. İkinci işlemimizi yaptık ve 3 tane eksilttik burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane kesme işlemi yaptık. Daha sonrasında haroşa olarak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar haroşemizi bitirdik. Tekrar geri dönüyoruz. İpimizi ön kısma aldık. Tekrar karşı tarafta da aynı şekilde 3 tane kesme yapacağız burada. Birinciyi kestik. Karşı tarafa aynı ilmeğimizi takıyoruz. İkinci kesme işlemimizi yapıyoruz. Karşı tarafa ilmeğimizi taktık. Ve 3 tane kesme işlemi yapmış olduk. Sıra sonuna kadar haroşemizle devam edeceğiz yine. Karşılıklı olaraktan 3 bir taraftan, 3 de diğer taraftan kesme işlemi yaptık. İkinci sıramızda ise 2 tane kesme işlemi yapacağız. Bir tanemizi kestik. Gördüğünüz gibi tekrar karşı tığımıza geçiriyoruz. Ve ikinci kesme işlemimizi yapıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde haroşa olarak karşı tarafa gideceğiz. Bu tarafta ise gelirken yine 2 tane kesme işlemi yapacağız. Karşılıklı olarak 3 kestik, 2 kestik ve birer tane keseceğiz. Daha sonrasında da boyun kısmına kadar yine haroşa olarak devam edeceğiz. Yeleğimin arka tarafında bitirdim ben. Ön tarafla ölçtüğümüzde aynı boyda olacak arkadaşlar. Şöyle kesme işlemini de göstereyim. 2 ilmeğimizi birlikte alıyorduk. Örüyoruz. Çıkan tek ilmeğimizi tekrar karşı tığımıza geçiriyoruz. Yine ikili olarak kesme işlemi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde
Sıra sonuna kadar bu şekilde kapatacağız örgümüzü. Kesme işlemimiz de bitti ve böylelikle arka parçamızı da tamamlamış olduk. Şimdi dikme işleminden önce ön kısımdaki ceplerini yapalım arkadaşlar öncelikle. Beyazın üzerine kuracağımızdan yine mavi renkte yapacağız. 10 çift ilmekle başlayalım bunun için. Bu arada 4 numara tığ ile yapacağım ben papyon ve cepkenlerini. Biraz daha belirgin olması adına. ...20 çift ilmeğimizi yaptık. Yine burada da haroşelerimizle 4 ya da 5 sıra 5 diş olarak yapalım arkadaşlar. Evet, bu aynı işlemle devam edelim. Cebimizi tamamladım ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikeceğiz. Bundan bir tane daha yapacağız. Diğer cebimizi de ördüm. Yine aynı şekilde 20 ilmek yaparak başlamıştım. 5 çentik ördük. Papyonumuz için ise 25 ilmek başladım. Gördüğünüz gibi 10 çentik ördüm. Arka şeridimiz için ise 30 tane ilmekle yine 4-5 artık sizin göz kararınıza göre 5 çentik kadar ördüm bunda da ben. Şimdi papyonumuzun hemen ortasını tutturalım. İğneyle de yapabilirsiniz ama ben iple şöyle büzdürerek bu şekilde saracağız. Şu ipimizi öncelikle bir keselim. Burada bağlayacağız ipimizi. Papyonumuzu da hazırladıktan sonra arkadaşlar yeleğimizi dikeceğiz. Papyonumuzu, ceplerimizi dikme işlemiyle onları da yapacağız arkadaşlar. Dikme işleminde ise şöyle yan kısımlarda kesme yaptığımız yerlerden ucuca getiriyoruz. İp mavi ya da beyaz fark etmez arkadaşlar. Örgülerin ters kısmından diktiğimiz için şöyle ters kısmından diktiğimiz için iç tarafını çevirdiğimizde gözükmeyecek zaten. Bu şekilde de kenarlarını tutturalım örgümüzün. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi benim papyonlu efe yeleğim bitti. Gördüğünüz gibi ceplerini diktik. Düğmelerini diktim. Papyonumuzu henüz dikmedim. Şunu göstermek istiyorum sizlere. Papyonumuzu nereye dikeceğimizi hemen söylüyorum. Düğmeleri diktiğimiz yer değil arkadaşlar. Düğme ilikleri açtığımız yerin üzerine şu şekilde dikeceğiz. Düğme kapandığında gördüğünüz gibi bu şekilde papyonumuz takılı olacak. Arka bandımızı da diktim. Evet, benim yeleğim bu şekilde oldu arkadaşlar. 1-2 yaş için uygun bebek yeleği. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.